Oturduğu yerden böyle yayılarak para kazanmak isteyenler şirketin önünde toplanmaya başladılar bile. Şimdi mikrofonu mağdurlara uzatacağım. Ben enişte tavsiyesiyle girdim. Bir koy 10 olacaksın dedi. Bir koydum, o bir de gitti. Siz çok kolay para kazanacaksın dediler bana. Çok kolay bir şekilde dolandırdılar. Hayret ya, nasıl oldu ben de anlamadım. Hakikaten dolandırdılar mı bizi? Dur bir dakika kardeşim, dilencinin sırası mı? Ben de dolandırıldım. Ben de konuşacağım. Lan sen sağır ve dilsiz değil misin? Nasıl konuşuyorsun? Yok abi değilim. Dilencilikten kazandığım bütün payı buraya yatırdım. Paramı istiyorum. Birader bence fazla konuşma. Senin de bu dolandırıcılardan bir farkın yok gibi. Seni daha önce bir yerde görmüş gibiyim. Çiftlik bak, Tosuncuğa 100.000 TL kaptırmıştım. Oradan tanıyor olabilirsin. Tamam da bunlar tosuncuk mağdurlar değil ki. Sen yanlış gelmişsin. Biliyorum. Buraya da 100.000 lira kaptırdım. Maşallah. Neye güvendiniz? Size burada inandırıcı olan şey ne oldu? Üye sayısına baktım, biraz tatmin edici miktardaydı. Bu kadar insanın aptal olamayacağını düşündüm, ondan sonra para yatırdım. Mağdurları duydunuz. Bizde bu kolay yoldan para kazanma hırsı olduğu sürece daha çok dolandırılırız. Zarar 1,5 milyon TL. Mehmet Bey'i tebrik ediyorum. Genç yaşında ülkemize çok büyük kazanımlar yaptı. Alkış rica ediyorum kendilerine. Sayın bezmenler, lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim, Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Şöyle anlatayım. Piramit adı üstünde aşağı doğru genişliyor değil mi? En üstte patron var. Onun altına indikçe basamakların daha geniş olması gerekiyor ve şöyle bir şey söz konusu. En üstteki aşağıdaki herkesin parasını alıyor. Onun altındaki kendi altındaki herkesin parasını alıyor ve yine benim jenerasyonumun iyi bileceği bir hayvan şakası vardı. Neydi? Altta kalanın canı çıksın. Altta kalanın canı çıkıyor. Yani en alttaysanız para kazanmanız vesaire mümkün değil. Sadece yukarıları besliyorsunuz. Siz de para kazanmak istiyorsanız sizden daha büyük bir dilimi piramidin altına getirip yerleştirmeniz lazım. Yeni, tırnak içinde söylüyorum, salaklar bulmanız lazım. Ve son olarak çiftlik bank, bu zaten hepimizin gözünün önünde gerçekleşen bir olay. Bunlarda ortak olan şu var. Yani fark ettiğim şu var. Çiftlik bankın işte videolarını da izledim. Orada da işte onların açılış videoları, insanlarla konuşuyorlar bilmem ne falan filan, onlara baktım. Bankerlerle ilgili okuduğum şeylere baktığımda hep şu var. Ya bunun insanlar batacağını bir noktada sanki biliyorlar. Ya paramızı yatırdık, güveniyoruz ama yani şu ana kadar bir sorun olmadı falan demişler hep. Ama günün sonunda bunlar battığında da maalesef insanlar mağdur oldular. Hatta Ponzi yüksek kar marjına sahip. Aslında ortada bir yatırım olmayan, İlk gelen kullanıcıların kazandığı, sonradan gelen kullanıcıların kaybettiği, batmaya mahkum bir sistemdir Ponzi. Aslında ortada bir yatırım varmış gibi gösteriliyor. Bu yatırım nasıl? İşte sözde bir şeyler kiralıyorsun. Sosyal medya üzerinden bir şeyler beğeniyorsun. Bir sürü farklı yöntemleri var. Tavsiye ve güven yöntemiyle ilerliyor. Ben gidiyorum bir arkadaşıma söylüyorum. O bana güvendiği için sisteme giriyor. Ortalama ne kadar sürer bu sistem? Ortalama benim gördüğüm bir haftada batan sistemler de var. Çevremden gördüğüm. Aylarca devam ettiği de söyleniliyor. 6 ay devam eden sistemler de var ama genellikle dediğim gibi bir haftayla 3 ay arasında devam ediyor. Altına üye çektikçe kendi üstünü beslediği için üst üye mesela 3 üyeye kadar para veriyor. Neden bu kadar hızlı yayılıyor? Yayılmasının sebebi işte yüksek kar getirmesi ve tavsiye yöntemiyle, güven ve tavsiye yöntemiyle yayıldığı için daha çok yayılıyor. Normal bir reklam versen bu kadar yayılmaz. İnsanlar birbirlerine güvendikleri için bu kadar hızlı yayılıyor. Ya kişi başı üzerinden bakabiliriz buna. Bazı sistemlerde %10, bazı sistemlerde %5. Bazen işte getirdiğin üye sayısına göre. Bazı sistemlerde işte 12 üye getirirsen seni bir üst pakete geçiririz. Bazı sistemlerde 3 üye getirirsen bir üst pakete geçiririz seni tarzında. İçeride dışarıdan bir içeri para akışı yok. İçerideki parayla, havuzdaki parayla dönüyor para. Yani batmaya mahkum olduğu için sistem eninde sonunda batacak. Girdiğiniz günde de batabilir, ertesi günde batabilir, bir hafta sonra da batabilir. Yani paranızı çıkarmadan da batabileceğiniz için çok insanın canı yanıyor. 3-5 kişi para kazanıyor bu sistemlerden. Onlar da tabii ki kazanamıyor. Neden kazanamıyorlar? Şöyle bir sistem var. Onların da tabii ki gözü dönüyor bu yüksek paralarla. Sürekli sistem zaten kazandığın parayı da içeri yatırmanı istiyor seni. Sallıyorum, günlük 1000 dolar kazanıyorsun ama günlük 5000 dolar da kazanabilirsin. Bunlar afaki rakamlar tabii ki. Ama adam diyor ki günlük
$1000 değil de $5000 da kazanabilirim. O kazandığı parayı da içeri atıyor. Kazandığını içeri atıyor ve o da kar etmeden sistem batıyor. Ponzi sisteminin en büyük örneği ülkemizde Çiftlik Bank'tır. Titan zinciri duyduğumuz en eski. Sosyal medya üzerinden video beğenerek para kazanılan, çark çevirerek para kazanılan, kutu açılarak para kazanılan, artı sallıyorum elektrikli araçlar kiralanarak para kazanılan böyle yüzlerce sistem var. Çoğunlukla da dolar üzerinden Türkiye dışındaymış gibi yapılan sistem. İlk nedeni şöyle bakabiliriz. Yani bir ulaşmak istedikleri bir rakam vardır kuranların, kurucuların. Artık ulaştıkları rakam kendilerini tatmin ediyordur. Yeter bırakalım derler. Ya da alttan gelen üye artık sistemi besleyemiyordur. Artık o kadar büyümüştür ki piramit. Artık alttaki üyeler besleyemez sistemi. O yüzden artık ceplerinden de vermeye başlarlar. O yüzden sistem batar. Hala yüzlerce sistem devam ediyor. Bunun üzerinden insanlar para kaybediyor. Yani görünen insanların çoğunluğunun para kaybettiği, canının yandığı, aile durumlarının bozulduğu. Haberlerde çıktı. En son patlayan bir sistem 40 milyon lirayla yurt dışına çıkarken yakalandı. Sistemde bisiklet kiralıyorsun, scooter, elektrikli araçlar kiralayarak para kazanıyorsun. Sözde Japon yeniyle. Arabasını satıp bu sistemlere basanlar var. Evini, arabasını kaybedenler, sonrasında aile düzeni bozulup intihar eden insanlar var. Bir nevi kumar olduğu için abad olan yok. Günlük $1000 kazanan çevremde insanlar vardı. Bu sisteme girince $1000 değil de daha fazla neden kazanamayayım deyip sistemin içine daha fazla yüklendiler. Daha çok para kazanmak için. Hayallerindekini gerçekleştiremeyip elindeki parayı da kaybettiler. Bazı sistemlerde gördüğüm, duyduğum kadarıyla benim ilk önce hesaplarına para gönderiyorlar belli bir miktar. İşte hesabın boşaldığı ve paranın ödenemeyeceği söyleniyor. Sonra diyorlar ki işte o paraları bize tekrar geri gönderin. Aslında sistem üzerinde dijital bir para, yani bunu göndermenin bir mantığı yok. Onun üzerinden herkesten son vurgun zaten bu. Onun üstünden gönderenlerin parasıyla beraber gidiyorlar. Bazen de siber saldırı varmış gibi, işte sistemimize siber saldırı var. 3 gün 5 gün paranızı geri veremeyeceğiz. Ya da sistemin hacmi yetmiyor şu anda. Size para gönderemeyeceğiz. Belli bir destek bekliyorlar sonunda. Zaten ondan sonra da sistem batıyor gidiyor. Bu konuyu tamamen toparlayacak olursak, sistem yasal olmayan, ortada hiçbir fiziki malın, ticaretin olmadığı, ilk girenlerin sözde kazandığı ama batmaya mahkum, herkesin de kaybedeceği, insanların aslında bir nevi hayallerinin de çalındığı bir sistem.